Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Efendim ben Tugay. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Yeni bir mobil oyunla beraberiz. Bugün sizlerle birlikte yeni nesil anime oyunları arasında en çok konuşulan Netmarble'ın yeni yapımı The Seven Deadly Sins orijine yakından bakacağız sevgili dostlar. Bu oyun aslında açık dünya yapısıyla Genshin tarzı bir deneyim sunuyor. Ama Seven Deadly Sins evreninde geçiyor. Daha önceki versiyonlarda Netmarble yapımlar içerisinde bulunuyor diyebilirim. Yani mobil versiyonları da var. Ben bilgisayar versiyonlarıyla ilgilenmiyorum. Beni biliyorsunuz. Yani hem anime atmosferi var hem de özgürce keşfedebileceğiniz büyük bir harita yapısı var. Boss savaşları, dungeon mekanikleri var. Karakter toplama sistemi bulunuyor. Yani bu da ne demek? Oyun gacha sistemine sahip. Hem silahları hem de karakterleri yani SSR karakterleri gacha sistemi üzerinden elde edebiliyorsunuz. Sevgili dostlar, isterseniz fazla uzatmayalım. Bir settings'e bakalım. Bu arada oyunda da Türkçe dil desteği yok. Şu anda 30 FPS. Niye diye soracak olursam müziği kapatalım. Abi bilmiyorum, oyunun sanıyorum ki optimizasyon sıkıntıları var. Language ekranında yine çok kötü bir yapıya sahip abi. Endonezya dil destekleri falan var. Türkçeyi göremedim. Berbat ötesi diyebilirim. Onun dışında da başka bir şey bence bakmaya gerek yok. Karakterimizi oluşturalım. Buradan da server olarak EU seçtik. Onun dışında da başka bir şey yok. Başlayabiliriz. Ya zaten anime oyunlarını seviyorsanız bence kesinlikle denemelisiniz. Bazı ara sahneler olursa da bunu keserim. Onunla da ilgili bilginiz olsun. Ama hiç bu tarza yakın açık dünya anime oyunları oynamadıysanız da direkt gidip Genshin Impact oynamanız daha iyi olur. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Çünkü hem Türkçe dil desteği var hem de fikir sahibi olmuş olursunuz. Sevgili dost, ismimizi istedi. İsmimizi tak ekşisi olarak yazdık. Bir tamam dedik. Bazı ara sahneler oldu. Oraları kesmek zorunda kaldık. Onun için yani uzun bir sahne olduğu için zaten Türkçe dil desteği de yok. Ama sen izlemek istersen oraları bilmiyorum. Buraları da geçerim. Oyunun mobil cihazlarda optimizasyon sıkıntılarının olduğunu biliyorum sevgili dostlar. Onunla ilgili bilginiz olsun. Bazı cihazlarda da sanıyorum ki başladık mı? Tamamdır, kontrollere bir bakalım istersen. Tamam, zıplamamız var. Yine atak. Kendisi zaten şu an öğreticideyiz o zaman, aynen öyle. Ulti yeteneklerimiz var. Onlara da bir bakalım istersen, kontrol edelim. Ya sanki Genshin Impact kopyası gibi duruyor. Haberin olsun yani. Şu anda şeyden bahsedebilirim sana. Yani Blue Protocol, Genshin Impact, en son Arknight Enfield, NTE, Neverness to Everness. Yani bu tarz oyunlar çok dediğim gibi çıkıyor. Ben sevmiyorum. Hiçbirinde oynamıyorum. Açık konuşayım. Ya Türkçe dil desteği olsa da oynamıyorum. Çünkü benim çok ilgimi çekmiyor abi. Yani oyun içerisinde pay to win mi sorusuna cevap vereyim ama yani pay to win'lik bir durum yok. Sadece gacha sistemi var. PvP sistemi yok oyun içerisinde. Yani en yüksek karakteri de alsan haritada gezeceksin yani. En fazla silah çekersin. Bazı bossları falan daha hızlı kesersin. Bu. Çünkü oyun içerisinde PvP sistemi olmadığı için en yüksek karakteri de alsan bir işine yaramayacak. Ama daha sonradan PvP sistemi gelirse tabii ki de gacha sisteminden en yüksek karakterleri alan veya en yüksek silahları çeken adamlar sizleri döver sevgili dostlar. Bununla da ilgili bilginiz olsun yani. Ama ekstra olarak şunu söyleyebilirim. 80 kere çekerseniz karakter, 120 kere de çekerseniz SSR karakter alabiliyor musunuz? Menüleri çıkınca da o tarafa da bakarız. Biraz da zaten öğreticiden çıktıktan sonra oynanış mekaniklerini falan iyice görelim. Bakalım, açık dünyaya çıkamadık. Açık dünyaya hemen çıkabiliyor muyuz? Oradan menüler açılır çünkü. Şu an öğreticide olduğumuz için kapalı. Menülere bakarız. Neler var neler yok. Ondan sonra da kapatırız yani. Evet. Ne diyorsun dost? Anladım. Kontrol yapabiliyoruz. Atak da yapabiliyoruz. Tamam. Bundan sonra kontrolü bize bıraktı. Buradan sonra da nereye çıkar bilmiyorum yalnız. Ona bakarız. Ama burada da oynaması güzel. Ya bilemiyorum senin ne kadar ilgini çeker. Yeni bir mobil oyun. Benim çok ilgimi çekmez. Çok uzun sürede oynayabileceğim bir mobil oyun değil. Onunla ilgili bilgin olsun. Ya bildiğimiz Genshin Impact 2 de diyebiliriz buna. Tek eksiği Türkçe dil desteği yok. Onun dışındaki bütün özellikleri aynı olacak. Yine yüzebiliyorsun. Dungeon'lara girebiliyorsun. Haritada gezebiliyorsun. Keşif yapabiliyorsun. Boss kesebiliyorsun. Gacha sistemi de var. Tamam o zaman yani. Daha ne olacak abi? Genshin diyebilmemiz için bütün özelliklere sahip. Ya The Seven Deadly Sins evreni farklı olacak. Harita yapısı da aynı olur. İsmi farklı olsa ne olur kanka? Bu arada belirli yerlerde oyun içerisinde puzzle'lar varmış. Onunla da ilgili bilginiz olsun yani. Puzzle çözme mekanikleri de varmış oyun içerisinde. Başladık mı tekrar? Burada bir şey göremiyoruz ya. Yine görebildik mi? Güzel. Tamam, skill'lerimizi görebiliyoruz bro. Ayşe.
Ha burada altta bak şeyler var. Orada atak skill'lerimiz doluyor Bron. Ondan sonra ultimiz doluyor galiba. Ama şu anda olmaz. Şu anda oldu. Bir bakalım istersen ultimize de. Karşı ama şimdi siz 4 kişilik manga yaptığınız için bu şeylerin arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Nedir onun ismi? Karakterler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 4 kişiye kadar manga dizebildiğiniz için. Ha, şuraya mı geçiyoruz? Tamam. Yani her birisinin arasında 1 2 3 4 diye geçip farklı farklı ultiler atıp doşlama mekaniğini de yapabiliyorsunuz yani. Ama şu an o tarafı daha görmedik tabii ki de. Evet, bu şekilde puzzle'lar da var. Daha zor puzzle'lar var mıdır? Bence vardır. Yani ama birazcık optimizasyon sıkıntıları hissediliyor. Çoğu cihazda 30 FPS çalışır ama bu da zamanla gelen güncellemelerle bana soruyorsanız düzeltilir yani. Kombolama sistemi de Genshin Impact gibi aynı. Şuradan bir daha ultimize atamıyor muyuz ya? Ayşe. Bak bu şekilde mesela geçtiniz karakterinize. İkisinin arasında şimdi yine geçeriz. Birkaç tane mekanik görüşüp onu da gösteririm sana. Ya bir de bu tarz oyunların en sevmediğim yanı çok ara sahne oluyor. Yani geçemiyorsun bazılarını. Bak mesela burayı geçemiyoruz yani. Boss geldi. Tamam, boss mekaniklerini de görelim. Bundan sonra büyük bir ihtimalle bizi başka bir yere atar. Öğreticide olduğumuz için klasik artık oynaya oynaya yaladık yuttuk. Bakalım boss fight'ları nasıl? Tamamdır. Bak şimdi bunun arasında da direkt geçebiliyorsun. Bunu da skill'lerini atabiliyorsun. Ayrıca ikisi beraber de bu şekilde ultiyi atabiliyor. Bunu da yani tekrar karakterini değiştirdiğinde doşlamak için de kullanabiliyorsun sevgili dost. Onunla da ilgili bilgin olsun yani. Bak o da şu anda ondan bahsediyor. Aslında aynı şekilde de doşlamak için de kullanabiliyorsun yani bunu. Onunla da ilgili bilgin olsun. Ama istersen doşlayabilirsin de yani. Diğer karakteri de geçmek istemiyorsan. Sana kalmış tabii ki de. Kestik galiba. Ha şu. Güzel, boss mekanikleri de idare eder. Çok da üst düzey bir şey göremedik. Tabii ilerideki dungeonlarda falan bosslarda ne vardır? Onu bilemediğim için bir şey de diyemiyorum. Sevgili dost. Burada mısın? Geldik. Buraya geçelim hemen. Ara sahneleri geçelim. Ne diyor kanka? Kitabı aktif et falan diyor galiba. Aktif ettik kitabı. Basılı tut. Eğim al diyor. Şuna mı? Tamamdır. Kapıyı mı açacağız? Evet, bu şekilde de puzzle'lar var. Bastık. Bunları da çözebiliyorsunuz. Genelde kapıları açarken sanırım kullanabiliyoruz. Bu tarafı mı gösteriyor? Tamamdır. Burada neler varmış? Yine buraya da geçelim. Çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çok uzun süreli oynayamam. Tamam, burada yüzme mekaniklerini görebileceğiz sanıyorum ki. Ya aynı abi yani. Bana soruyorsan bak ya birebir gençsin yani. Hiçbir şeyde hiçbir değişiklik yok. Sürekli bundan gacha sistemine bağlı SSR karakter çekeceksin. Ve silah çekeceksin. Ne yapacaksın? Açık dünyada yaratık mı keseceksin? Ya ben mesela bilgisayar oyunu bekleyecek olsam sadece bu oyunu bekleyecek olsam kanka. Ya örnek veriyorum, PC'de tırmanabiliyoruz bu şekilde. PC'de bir oyun bekleyecek olsam 2 dakika sana anlatayım. Ya bunu bekleyeceğime Scar of Honor beklerim. Açık dünya çıktık bu arada. Ya Riot MMORPG'si beklerim. Soulframe beklerim. Bunların arkasında çok dev firmalar var. Yani eğer bunun PC versiyonunu oynayacaksam niye bunun gacha sistemine tabi kalayım ki yani? Eğer 3.000 lira 5.000 lira vereceğini düşünürsem giderim Riot MMORPG oynarım. Scar of Honor oynarım. İşlerinde PP sistemleri olur. Yine dungeonlar olur. Yani benim fikrim bu yönde. Kesinlikle çok kötü kanka. Tamam, location'a gidelim. Uçma mekaniği de geldi, bak görebiliyorsun sağda. Böyle bir kanat işareti gibi bir şey var ama şu an kapalı. Pet kısmı falan geldi şuraya. Petimiz de mi var henüz?
Ha, şunlar galiba uçma mekanikleri falan yok. Bunlar petimiz iyi. Şurada bak uçma mekaniği de kapalı. Uçabiliyorsun aynı şekilde haritada. Buraları geçelim. Menüler geldi sevgili dost. Artık öğretici bitti. Haritaya bakalım. Belki bir iki tık daha oynayabiliriz. 11 dakika oldu ama bu da aldığımız ikinci karakter. Eser karakter. SSR karakter diye gidiyor zaten bahsettiğim gibi. Dörtlü mangaya kadar da yapabiliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle de aynen bundan bahsediyor Team'da. Burada 4 manga dizebiliyorsun kendine bahsettiğim gibi. Her birisinin arasında da geçiş yapabiliyorsun. Onunla da ilgili bilgin olsun sevgili dost. Şimdi şurada bir duralım. Menülere bir bakalım. Bak bu şekilde bastın diğer karaktere geçtin. Bastın diğer karaktere geçtin. Onun dışında menülerde ne var? Şu anlık açık. Karakter infosu var. Questler kısmımız var. Yaptıkça ödüller alabiliyorsunuz. Onun dışında başka neler var? Kitap bölümü var. Kitaptan ne oluyordur? Buraları oynamanız gerekiyor sanıyorum ki. Başka ne var? Başka bir şey yok burada geç. Raja sistemini burada görebiliyor muyuz bilmiyorum. Map sistemine bakalım. Map sisteminin bayağı büyük olduğunu biliyorum. Abi tabi bunların hepsini gidip tek tek açmanız lazım. O bölgeleri ki haritanın üzerinde yeşil ibare belirsin. Onlara siz bakarsınız. Ben o kadar uzun süre oynamam. Archive Mission Special Codex dediği neymiş? Anlıyorum. Buralarda oynamamız lazım. Weapon'lar kısmı var. Hepsi kapalı. Skin kısımları var. Yine hepsi kapalı. Skinler özellik veriyor mudur bilemiyorum. Çoğu yerde kapalı zaten. Dungeon bölümleri falan görüyorum. Hepsi kapalı. Event kısımları. Draw kısmı kapalı. Onun dışında da her şey kapalı sevgili dost. Şimdi neyi gösteriyorsun? Go diyelim. Burada mıymış? Dört tane. Anladım. Evet, dört tane bundan keselim. Ya mekaniklerini de çok beğendiğimi söyleyemiyorum ya. İstediğimiz bir yaratığı mı kesiyoruz acaba? Bir tane daha keselim. Evet, istediğimiz bir yaratık. İki oldu. Yaratık kartları da alabiliyorsunuz bu şekilde. Toplayabilirsiniz yani. Biraz geri atıyor bazı yerlerde. Onun da sebebini anlayamadım. Burayı da oynayalım. Bence bitirelim. Ben çok beğenemedim. Fikirlerimi soracak olursan kesinlikle uzun süreli oynayabileceğim bir oyun değil. Ama yine söyleyeyim. Sen eğer bu tarzda bir anime RPG oyunu arıyorsan, hiç oynamadıysan, yani hiçbir şekilde hiçbirini oynamadıysan kesinlikle git ilk işin Genshin Impact oynamak olsun yani. Başka hiçbir şey oynama. Çünkü hem Türkçe dil desteği var, hem fikir sahibi olursun. Ondan sonra dön bunlara bak yani kanka. Ya diğer karakterine de bu şekilde geçebiliyorsun. Bunun da aynı şekilde ultisini atabiliyorsun yani bu kadar. Görevimizi yapmış olduk. Benden bu kadar. Yeni bir yer açıldı galiba. Ha, görev mi vermemiz gerekiyor? Anlıyorum. Benden bu kadar sevgili dost. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Fikirlerimi iyice merak ediyorsan berbat ötesi. Hoşça kal.